Ne yapalım güzelim, uçak biletleri pahalıydı. Bali'ye kendi motosikletimizle geldik. Burada bence bir motosiklet parasına, Türkiye'deki motosiklet parasına burada çok güzel bir evde yaşayabilirsin diye düşünüyorum. Evet. Günaydın arkadaşlar. Yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Bugün aslında çok özel, çok güzel bir yere gidiyoruz. Nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Şu an Türkiye'nin aslında en popüler turistik noktalarından biri olan, aslında son 1,5-2 senedir böyle revaçta olan Bali'ye gidiyoruz. Ama ben ne yaptım? Bali'ye uçak biletleri çok pahalıydı. Motosikletimle geldim. 2 senede geldik. 60.000 kilometrede geldik ama geldik mi geldik. Bugün artık Java Adası'ndan Bali'ye geçiş yapıyoruz. Benim için gerçekten çok özel bir an. Çünkü Bali'den sonra motosikletimi Avustralya için hazırlayacağız ve kargolayacağız. Sonrasında bir boşluğumuz olacak. Bakalım ne yapacağız. Feribota bineceğiz. Java'dan bugün Bali'ye geçeceğiz. İlk hedefim Canggu olacak. Canggu'da kalacağım. Ardından Bali'yi de keşfedeceğiz birlikte. Bakalım rotamız nasıl? Önceki bölümü biliyorsunuz Bromo'da kapatmıştık ama Bromo'da kalmadığımız için kamp yaptık ve ertesi gün buraya kadar ulaştık. Türkiye'den şu kadar uzakta olsam da şu anda Java Adası'nın sonundayım arkadaşlar ve üst yoldan böyle ilerleyip Banyuwangi'ye kadar geldim. Bugün Banyuwangi'den Elena ile birlikte feribota bineceğiz ve Canggu Beach'e doğru devam edeceğiz. Toplam kilometremiz 120 kilometre bugün. Gerçekten Endonezya'da bitiyor ya. Endonezya'da bitiyor. Elena ile buluşacağız ve Bali'ye gidiyoruz. İyi seyirler, hoş geldiniz. Feribota doğru gidiyoruz. Ay çok heyecanlıyım arkadaşlar ya. Bugün çok özel bir gün benim için. Bakalım feribot bileti. Anlamadığım şey, web sitesi yapmışlar ama web sitesinden şey alınmıyor. Ticket kredi kartıyla alınmıyor. Onların banka hesabından almak gerekiyor. Ticket office. Bakalım kaç para diyecek. 45.000'di internette. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Okay. 53.000 kişi başı, normalde 45, yani 15 lira fazla verdik. Bence de çok da güzel oldu. Bali'ye gidiyoruz. Bali, here we come. Biletimizi aldık arkadaşlar. Bali'ye gidiyoruz. Of çok heyecanlıyım. Ben niye Bali için bu kadar heyecanlıyım bilmiyorum. Ama böyle planladığım bir yere ulaşmanın mutluluğu sanırım arkadaşlar bu ya. Good morning. Bali? Yeah, Bali. Oh, go. Hello, hello. Kimse de bakmıyor. Lan. Good morning. Ticket? Maybe like this? Yes. Bro, 1 hour Bali. What? 1 hour Bali. Motorcycle way, okay.
Gidiyoruz. Geliyorum dayı, geliyorum. This side. Suratsız. Bali Bali. Dayı. Bali, ay kalbim kalbim kalbim. Hello. Ana. Ticket. Vay vay vay. Düşeceğim lan üstüne. Ah. Okay. Thank you. Bu ne? Bizim topçular feribotu gibi. Terima kasih. Right? Okay, thank you guys. Thank you. Teyze dur. Dayı. Ne oldu, niye gülüyorsun oğlum? Bali yolcusu kalmasın arkadaşlar, gidiyoruz. Şuna bakın, şununla geldim buraya, şuna bakın. Sanıyorum ki 1 saat falan sürecek. Bali. Ne yapalım güzelim, uçak biletleri pahalıydı. Bali'ye kendi motosikletimizle geldik. Dayı hadi dayı. Bali'ye hoş geldik arkadaşlar. Geldik, şu an itibariyle Bali'deyiz. Elena ile Bali'ye geleceğim aklımın ucundan geçmezdi. Çok güzel oldu. Oy çok güzel kapı. Çok güzel. Bir kapıdan girdik ama kapı nereye çıkıyor biz bilmiyoruz. Elena ile birbirimizi kaybettik. Bana küçük bir rota gösterdi. Zaten ayrılacaktık birazdan ama. Bu ne lan? Ben yine nerelere geldim? Hadi bakalım. Evet. Ulan. Keşke büyük rotayı alsaydım. Ulan Gülşah. Heyt be. Vay. Oy. Vay çok güzel bir yere geldim. Aa çok güzel yol. En sevdiğim.
Yok oğlum, yok. Tombik, kırık göt. No. Nereye geldim ben? No. Of, çok güzel. De umarım toprak değildir. Aha, toprak. Ana. Geldiğim yola bak. Hadi. Oh! Of, neredeyim? Neredeyim? Şuna bakın. Şuna bakın güzelliğine. Thank you. Ya çok güzel. Of, çok güzel. Biraz korku da var içimde ama geri dönerim kötüleşirse. Bak. Hello dayı. Vay. Oo! Hello. Oo, gençler. Vay, bir yere geldim. Ne olmuş? Ay, kaza mı olmuş? Are you okay? Yol biraz genişledi. 7,5 kilometre var otele. Bu arada kalacağım otelde bir Türk'ün oteli. Yani uzun zamandır Türkçe konuşmuyordum. Türkçe konuşmayı da özledim. Hop. Çok güzel kokular geliyor kulağıma arkadaşlar. Kulağıma ama yani burnuma değil. Burnuma çok güzel yemek kokuları geliyor. Sıkıntı şöyle, turistlerin kullandığı motosikletler çok tehlikeli. Muhtemelen ilk ehliyetlerini, yani ilk motosiklet deneyimlerini burada yapıyorlar. Dikkatli olmak lazım. O yüzden diyorum ki motosikleti gideyim, konuşayım, anlaşayım, her şeyini tamamlayayım. Ondan sonra ne yaparsam yapayım. Bir tane ya scooter kiralarım ya bir şey yaparım. Ama kızımla bir şey olsun istemiyorum ya. Haftaya falan bitirmiş olayım.
Geldik, az kaldı. 600 metre. Aç. ...600 metre, 600 metre. Geçeceksin mi, geçeyim mi? Thank you, thank you. Tişörtsüz sürmek moda mı ya Bali'de? Çıkarıyor muyuz tişörtleri yani? Abi, dayı çok gelme dibime. Hadi geçtin de yürü. No worry guys. Kaderde kendi motosikletinle Canggu'ya da gelme ihtimali varmış. Bali'ye gelme ihtimali varmış arkadaşlar. Burası benim için özel yerlerden bir tanesi. Çünkü insanlar son dönemlerde Bali'ye çok fazla geliyor ve çok turistik olmaya başladı. Özellikle o yüzden bu kadar heyecanlı, bu kadar keyifli hissetmeye başladım. Burada ilk olarak Canggu'ya geldim. İzlediğiniz gibi. Canggu'da ise müthiş bir çiftle tanıştım. Yaklaşık 3 senedir burada yaşıyorlar ve inanılmaz yatırımlar yapıyorlar. Birazdan sizi Mehmet Ali ile de tanıştıracağım ama önce Canggu merkezdeki şu otelin, guest house'un bir güzelliğine bakın diyorum. Bu scooterların tamamı Breeze Guest House'un kiraladığı scooterlardan bir tanesi. Biz de kiralayacağız. İçeri girdiğimizde ise bizi müthiş bir atmosfer karşılıyor. Çünkü 2 tane yüzme havuzu, şurada binaları, mutfağı, her şey var. Çok güzel, baksanıza şuranın keyfine. Şöyle ilerlediğimizde mutfağımız var. İstediğin yemeğini yapabilirsin, buzdolabını kullanabilirsin ve odamız. Oda gerçekten çok güzel. Bak şimdi ne kadar keyifli döşenmiş. Şöyle açıyoruz. Burada harika bir odamız. Şöyle. Ve duşun da şu büyüklüğüne bir bakın. Buradan çıkıyorsun, mutfağın, havuzun. Her şeyin var. Yani gerçekten böyle kendini ev ortamında hissetmemen için tek bir sebep yok. Çamaşır makinesi vesaire, yani her şey buradaki misafirler için düşünülmüş. Bu açıdan yaklaşık 3-5 gün daha kalırım diye düşünüyorum. Hadi şimdi sizi de Mehmet Ali ile tanıştırayım. Hem bir motorcu hem de bir otel sahibi, hem müthiş bir hayat yaşayan Mehmet Ali ile birlikteyiz. Az önce bahsettiğim gibi. Estağfurullah. Teşekkür ediyorum öncelikle. Çok güzel bir kontak yakaladık ve buraya geldim. Ne demek? Burada kalıyorum. Çok mutluyum. Biz de seni ağırladığımız için çok mutluyuz, çok keyifliyiz. İyi ki geldin. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun buralarda? Ne yapıyoruz? Gördüğün gibi bir otelimiz var. İnşaat işleri yapıyoruz. Villa kiralama işleri yapıyoruz. Turizmle uğraşıyorum aslında. Turizmle uğraşıyorum. İstanbul'dan kaçtık yani burada bir daha iyi bir hayat sürmek açısından. Herkesin hayali olan böyle küçük bir butik otel işletelim, küçük bir otel sahibi olalım hevesiyle geldik buralara. Keyifli bir hayat sürüyoruz. Çok güzel. Yani 3 sene oldu geleli. Evet, 3 sene oldu geleli. Artık böyle yatırım
da yapmaya başladın Evet. aslında. Yatırım da yapıyorum. Yatırım danışmanlığı gibi böyle küçük Türklerden gelen bilgi neticesinde, yani istek doğrultusunda, daha doğrusu istek doğrultusunda onlara fikirler vermeye çalışıyorum. Yatırım böyle yapılabilir, şöyle yapılabilir, şuradan villa alınabilir, fiyatlar şu şekilde olabilir, kiralama, günlük kiralamalarda şu avantajlar var gibi bilgiler de vermeye çalışıyorum insanlara. Son dönemde çünkü Bali çok popüler. İnsanlar muhtemelen tatil için geliyorlar ve ev alır mıyım vesaire diye Evet. düşünüyorlar. Artık Türkiye'de çünkü Çok daha çok zorlaştı. zor yatırım yapmak. Burada bence bir motosiklet parasına, Türkiye'deki motosiklet parasına burada çok güzel bir evde yaşayabilirsin diye düşünüyorum. Evet, aşağı yukarı öyle, aşağı yukarı öyle. Yani iyi bir araba parasına, iyi bir motosiklet parasına Bali'de bir yer alınabiliyor. Daha doğrusu uzun yıllar kiralanabiliyor, öyle söyleyeyim, doğru telaffuz olsun. 25 sene miydi? 25 senelik seçenekler var, 15 yıllık seçenekler var, 30 yıllık seçenekler var. O paraya, bütçeye göre, lokasyona göre değişiyor tabii. Değişiyor. Mesela ben 1 milyona ev alabilir miyim Mehmet'e? Evet, alabilirsin ama tabii Django'nun hangi bölgesinde olmak istediğinle alakalı. Anladım ama Bali genelinde yani belki 500-600 bin liraya bile oturabileceğin bir ev alınabilirsin. 500-600 bin çok düşük bir rakam kalabilir. Çok Evet, düşük tamam, kalabilir. 1 milyon. Evet, birkaç milyon diyebiliriz ona. Yani doğru düzgün yaşayabileceğim bir yer birkaç milyona alınabiliyor. Yani Türkiye'de alınamayacak rakamlara burada Tabii. alınabiliyor. Peki mesela ben aldım, o paranın bana geri dönmesi, yani bir yatırım olarak düşündüğümde bunu... İyi dekore edilirse, güzel lokasyonda olursa 5 yıl gibi bir sürede amorti ediyor, kendi parasını çıkartıyor. Çok iyi, çok iyi. Guest house için de aynı şey. Aşağı yukarı lokasyon... Mesela atıyorum otel almak istedim. Evet, yani... Sen çünkü yapıp aynı zamanda renove edip de satıyorsun. satıyorum. da. Evet, aynen. Bazı yerlerde uygun binalar denk geliyor. Uygun binaları alıyorum. Yatırım yapmak isteyen, burada yaşamak isteyen ailelere de öneri olarak sunabiliyorum. Çok güzel, çok güzel. Belki bana da kısmet olur bir gün İnşallah, gelmek. Çok inşallah. isterim burada yaşamak. İnşallah. Çok güzel. Neden olmasın? Çok güzel. Neden olmasın? Peki sana nasıl ulaşabilir mesela gerçekten Bali'de yatırım yapmak isteyen ya da buraya yerleşmek isteyen? Instagram adresime Şuralara bir eklersin. yere koy. Evet. Aynen. Guest House'umuzun da Aha, Instagram evet. adresine eklersin. Oralardan ulaşabilirler Süper. bize. Yani burada yatırım yapmak isteyenle rahat rahat sohbet edebiliriz. Bunun için herhangi bir danışmanlık ücreti almıyorum. Sadece deneyimlerimi, yolda yaşadığım tecrübelerimi insanlara anlatıyorum. Bu işin vergisini veriyorum. Bununla ilgili bir şirketim var. Bunları hep resmi yollarla yapıyorum. Bu çok Sadece önemli bir şey. doğru dostlar edinmeye çalışıyorum. Doğru dostlara doğru bilgiler sunmaya çalışıyorum. Süper, harikasın. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Birazdan şehri gezeceğiz. Tamam, gezelim. Başlayalım. Mehmet Ali Bey önderliğinde Labirisa'daki nereye gidiyoruz? Pazara gidiyoruz. Her pazar günü pazar kuruluyormuş ve ıvır zıvırlar çok ucuzmuş. Bakalım nasıl olacak? Kendisinden biraz sonra bahsedeceğim zaten neler. Pagi. Bir daha da giremezsin diyorum. Oy çok kalabalıksın. Burası normalde bir beach club. Mağazalar pazar günleri kıyafetlerini getirip burada ucuza satıyorlar böyle. Güzel. Neymiş o? Mumlar mı var? Django pazarı diyebilir miyiz? Deriz bence. Antin kuntin bir sürü güzel şey var. Keşke yerimiz olsa da hepsini alsak. Tatlı küçük bırakmışlar bak.
Burası da pazarın bir ilerisindeki Labirissa'nın dışındaki alan. Burası normalde biraz pahalı ama o pazarlık işliyormuş. Renklerin güzelliğine bakın. Hemen gösterelim. Bu elimde görmüş. Alanın elinde kalıyor. Gel ablam, gel ablam. 350 diyor. Gel ablam. Gel Alo. Halo, gel ablam. Gel ablam. Gel ablam. Kamu tinggatis? Saya? Saya tinggatis? Tinggatin. Ya? What is this? Where you from? Tinggatis? Kamu? Linda. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. saya beli tişört. Canggu bölgesinde birçok kafe ve restoran var. Bunlardan birisi ve benim en çok sevdiğim de Deus oldu. Çünkü gösteriyorum hemen. Bu Deus'un mağazası, kafesi, restoranı gerçekten her şey çok keyifli. Bir sürü böyle küçük parçalar alabileceğiniz, aynı zamanda kahvenizi, biranızı, işte ne içmek istiyorsanız içebileceğiniz bir yer. Ya bilmiyorum, Türkiye'de böyle bir mağazayı ben çok hayal ediyorum. Belki bir gün kısmet olur ve böyle bir yer oluşturabiliriz diye düşünüyorum ki neden olmasın. Göstermek istedim size sadece. Her şey çok keyifli. Canggu'dan, şu anda bulunduğum merkez aslında köy Canggu'dan bahsedecek olursak, burada işte gördüğünüz pirinç tarlalarından vesaire ya da büyük tapınaklardan ziyade ünlü olmasının sebebi çok güzel restoranlar, kafeler var ve 2 tane birbirinden keyifli beach club var. Bir tanesi Labirissa, bir tanesi de Fins. Şimdi sizi onlara götüreceğim. Canggu'da yapabileceğimiz şeyler, bir ay burada geçirebilirim. O kafe senin, bu kafe benim. Bakalım nasıl olacak? Beğenecek misiniz Canggu'yu? Bali'de kilo alacağım diye korkuyorum. Çünkü arkadaşlar o kadar güzel tabaklar var ki. Ve gerçekten söyledikleri kadar ucuz. Canggu bölgesi şu anda en pahalı bölgelerden biri. Ama yine ucuz yani. Bir tabak, şu an bu tabak 120 TL. Kahve 60 TL falan. Yani baktığında gerçekten Türkiye'dekinin çok altına, yani Türkiye'de yaşasaydım eğer çok daha büyük paralar harcayacakken burada daha düşük fiyatlara dünyayı geziyorum. Okay. Şimdi bu konuda bir şey söylemek istiyorum. Benim için çok özel bir dövme, çünkü Mehmet Ali kendi çizimiyle yapmış ve şu an Bali'de bunun hatırasını ömür boyu saklayacağım. Hem Bali'den, hem motosikletten, hem dünyadan, her şeyden bir küçük iz bırakmış olduk. Teşekkür ediyorum. Çok değerli bir şey. Ne demek? Çok güzel bir şey. Canggu'da böyle yol üzeri bir sürü temple var. Öyle güzel. Ve şimdi de sizi bambaşka bir yere getirdim arkadaşlar. Burada böyle incik boncuk çok güzel kıyafetler. Her şey çok güzel. Burası da böyle bir pazar gibi kurulmuş ve aradığınız böyle incik boncuk işte. Bir sürü şey var. Ne kadar keyifli, huzurlu, sessiz, sakin değil mi? Turistik yerlerde fiyat biraz pahalı haliyle ama her şey o kadar kaliteli ki yani insanın bir sürü şey alması geliyor. Tabii ki alamıyoruz. Şimdi sizi Bali'nin, Canggu'nun en önemli, en turistik noktalarından birine getirdim arkadaşlar. Çünkü Canggu bölgesinde deniz güzel değil, sörf için uygun ve çok dalgalı. O yüzden insanlar beach club'lar oluşturuyorlar. Bazılarında giriş ücretsiz, bazılarında
ücretli. Mesela buraya giriş ücretsiz, yediğini içtiğini ödüyorsun ama loca almak istediğinde, işte belli masaları almak istediğinde şeymiş, ücretliymiş. Bakalım neler var içeride, bu halk, bu turistler neler yapıyor göreceğiz. Geldik. Hello. Sorry. Bali'de bu konular çok rahat ve keyifli arkadaşlar, çünkü istediğin yerde oturuyorsun, istediğin yerde takılıyorsun, bayağı güzel ve ucuz bu arada, kesinlikle. Bu muhteşem otelde, bu muhteşem şehir Canggu'da mükemmel bir gün geçirdik arkadaşlar. Gerçekten bölüm geçirdik diyelim, çünkü bazı videolar bir önceki gündü falan filan. Her şey çok güzel. Mehmet Ali ve Filiz dünya tatlısı. Yani çok uzun zamandır ben bu kadar mutlu, huzurlu falan filan hissetmiyordum. Arkadaşlığa doydum. Bu güzel evden ve bu güzel otelden de ayrılıyorum. Bir sonraki bölümde Ubud'a gidiyoruz. Birazcık da oraları keşfedelim dedik. Bakalım nasıl bir macera bizi bekliyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşürüz.